Şimşek fırtınasının olduğu bir gecede doğmak, dünya üzerinde başka hiçbir insana bu kadar yakışmazdı. Çünkü tarih onu elektriğin efendisi olarak anacak ve adı tüm zamanların en parlak dahilerinin en başlarında yer alacaktı. O sadece mükemmel bir dahi değildi. İcatlarıyla kendi zamanının ötesinde yaşayan bir bilim insanıydı. Büyüleyici bir zekanın yanı sıra etkileyici bir öngörüye ve insanlık için çarpan kocaman bir kalbe sahipti kendisi. Bu videoda İz Bırakanlar serisinin en özel konuklarından birisinden bahsedeceğiz. İcatlarıyla yaşadığımız çağı şekillendiren en büyük beyinlerden birisi, Nikola Tesla. Bu büyük dahinin hayatına biraz daha yakından bakmaya hazırsanız başlayalım. Her şey karanlık ve fırtınalı bir gecede başlayacaktı. İnsanlığa modern dünyanın kapılarını açan yalnız ve büyük dahi Nikola Tesla, günümüzde Hırvatistan sınırları içerisinde yer alan dağlık yamaçlara kurulmuş Gospel kasabasında dünyaya gelmişti. Küçükken yaşadığı bir olay onu derinden sarstı. Abisini sırtında taşıyan at beklenmedik bir anda şaha kalktı ve odan oldu. Nikola, abisinin attan düşerek hayatını kaybetmesi sonucu ileride büyük bir vicdan azabı duyacak ve yaşadığı psikolojik tahribat onun kişiliğinde onarılmaz yaralar oluşmasına sebep olacaktı. İnançlı babası küçük oğlu Nikola'nın kendisini Tanrı'nın yoluna adamasını ve zamanı geldiğinde topluma faydalı bir papaz olmasını istiyordu. Oysa ufak çocuğun henüz kimsenin bilmediği başka planları vardı. Abisinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Nikola, işlediği günahlardan kurtulabilmenin bir yolunu arıyor ve bu yolun yalnızca insanlığa hizmet etmekten geçtiğine inanıyordu. Zamanının çoğunu okuma yazma bilmemesine karşın küçük ev aletleri tasarlayan ve dokuma tezgahı ile kusursuz işlere imza atan annesini izleyerek geçirmeye başlamıştı. Annesi, gelecekte dünya tarihini baştan aşağıya değiştirecek olan Nikola için büyük bir ilham kaynağı olacaktı. Nikola, en başından beri olağanüstü bir hayal gücüne sahip olduğunu sinyallerini vermişti. Izdırapla dolu geçen çocukluğu boyunca hayal dünyasında daha fazla zaman geçiren Nikola, günden güne kendisini herkesten soyutlamaya başlamış, sonunda yapayalnız bir insana dönüşüvermişti. Şimdi artık Nikola Tesla ne yaparsa yapsın abisini bir daha asla geri getiremeyeceğini anladığında hayatını insanlığın faydasına ve gelişimine adayacaktı. Dünyanın kaderi ve Nikola Tesla'nın hayatı 17 yaşına geldiğinde babasının isteğiyle ruhban okuluna gitmeye hazırlanırken koleraya yakalanışı ve ölümle burun buruna gelişiyle birlikte sonsuza dek değişecekti. Ansızın gelen ölümcül hastalık ailesinin üzerine adeta bir karabasan gibi çökmüştü. Nikola, eğer mühendis olmasına izin verilirse ayağa kalkacağına ve tarihin en büyük mucidi olacağına dair söz vermişti. Babası, üzerine titrediği oğlunun bu son isteğini kırmayarak Edison'un kıtasına, düşler ülkesi Amerika'ya göndermeye ikna olacaktı. Yıl 1877. Nikola 21 yaşına gelmiş ve yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Avusturya'nın Graz kentine doğru yola çıkmıştı. Yeni şehre ayak basar basmaz elektrik ilminin dayanılmaz gücüyle tanışmış ve hakkında var olan her şeyi öğrenmek isteğiyle bu muhteşem kuvvet karşısında adeta büyülenmişti. Elektrik motorları doğru akımda çalışıyor, fakat makinede dönel bir etki oluşturabilmek için gereken elemanlar kıvılcımlara yol açıyordu. Nikola bir derste profesöründen söz istemiş, jeneratör ve motor tasarımlarının alternatif akım kullanarak oldukça geliştirilebileceğini belirtmişti. Bu buluş eğer imkan verilirse sanayi endüstrisinin kaderini değiştirebilirdi. Ancak büyük bir sorun vardı. Genç öğrencisinin yaptığı çıkarımlara karşı hocasının verdiği cevap ağır olmuş ve onu sınıf arkadaşlarının önünde aşağılamaya başlamıştı. Nikola'nın gururu hocasının söyledikleriyle beraber paramparça olmuştu. Kimsenin kendisini anlamadığını düşünüyor ve bu küçük Avrupa şehrinin hayallerine ev sahipliği yapabilecek çapta olmadığına inanıyordu. Artık doğru zaman gelmişti. Nikola kendisine ilham veren mucitle tanışmak için can atmaktaydı. Thomas Edison aynı zamanda yeni dünyanın büyük tüccarıydı. Tesla çok iyi biliyordu ki
kimse kıyıdan uzaklaşmaya cesaret edemeden yeni okyanuslar keşfedemezdi. Fakat Edison ve Tesla alternatif ve doğru akım arasında devasa boyutlara gerçekleşecek olan teknoloji savaşlarında karşı karşıya geleceklerdi. Amerika'ya gelmek ve Thomas Edison'la görüşmek Nikola Tesla'nın en büyük tutkusu ve gerçekleşmesini en çok istediği hayaliydi. Bu uğurda yaptığı yolculukta bir dizi talihsizlikten ve hatta hayatını dahi kaybetme tehlikesi geçirdiği bir isyandan sonra yeni dünyaya ayak basmayı başarabilmişti. 28 yaşındaydı ve yabancısı olduğu bu topraklarda başarılı olabilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Nikola Tesla, Edison'ın karşısındaydı işte. Şu anda ne yapacağını bilemiyordu. Edison'ın elinde iş ortağı ve aynı zamanda arkadaşından aldığı bir mektup vardı. Ve mektupta karşısında duran gencin büyük bir dahi olduğu yazıyordu. Nikola Tesla, Edison tarafından 5 hafta çalışmak üzere işe alındığında düşler ülkesinin kapıları ardına kadar açılacak, tüm dünyaya yeni bir çağın habercisi olacaktı. New York şehri Edison'ın çalışmaları sonucunda 1870'lerin sonundan bu yana elektrikle tanışmış, ancak doğru akımın uzak mesafelere taşınamaması sorunu aşılamadığından gerçekleştirilen bu keşif yarıda kalmıştı. İşte Nikola Tesla'nın halletmesi gereken problem buydu. Eğer ona verilen görevi hakkıyla yerine getirebilirse $50.000 büyük bir servete sahip olacaktı. Tabi eğer ona verilen sözler tam anlamıyla tutulmuş olsalardı. Tesla, güzel günler ve geceler boyunca durdurak bilmeden çalıştı. Doğru akımla elektriği uzak mesafelere taşımak imkansızdı işte. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için gerilimi yükseltecek ve alçaltacak bir alternatif akım motoruna ihtiyaç vardı. Ancak Edison tüm işini doğru akım sistemi üzerine kurmuş ve alternatif akımla ilgili söylenecek en ufak söz onu sinirlendirmeye yetiyor olmuştu. Bir yıllık çalışmanın sonunda verilen onca emek heba olacak ve Nikola üzerine düşen görevleri tamamladığında aldatılmış olduğunu görecekti. Thomas Edison, Tesla'ya verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı gibi bir de fikirleriyle alay edip onu küçük düşürmeyi seçmişti. Genç adam büyük bir hayal kırıklığı içerisinde ceketini alıp kendisini sokaklara atacak ve birkaç blok ötede kendi laboratuvarını açacaktı. Nikola tam 7 yıl boyunca bu odadan dışarı adımını atmadı ve en sonunda hayallerindeki alternatif akım motorunu geliştirmeyi başardı. Bu aynı zamanda modern dünyanın da keşfiydi ve bu büyük haber dünyanın dört bir yanında sansasyon yaratmaya yetmişti. Dönemin ünlü milyoneri George Westinghouse, Nikola Tesla ile ortak çalışabilmek için büyük bütçeler ayırmıştı. Tabii bu durum pusuda bekleyen düşmanı da hayli öfkelendirmişti. Alternatif akımla ilgili medyada patlak veren karalama kampanyalarının ardında tabii ki Thomas Edison vardı. Sokaklarda alternatif akımın tehlikeli olduğunu halka duyurmak adına acımasız gösteriler düzenleniyor, hayvanlar elektrik akımı verilerek katlediliyordu. Karalama kampanyası bir çağ gibi büyümüş, milyonlarca kişiyi etkisi altına almaya başlamıştı. Bu olayların üstüne New York'ta bulunan Auburn hapishanesinde unutulmaz bir karar alınmıştı ve ölüm cezasına çarptırılan mahkumlar bundan böyle alternatif akım verilerek infaz edilecekti. Gerçekleştirilen idamın izleri uzun süre hafızalardan silinmedi. Ancak bu durum Nikola Tesla'yı durdurmadığı gibi onu çalışmaları konusunda daha da teşvik etmişti. İki düşman Chicago'da düzenlenen Columbia Elektrik Sergisi açılışında karşı karşıya gelecek ve dünya tarihinin seyri Akımlar Savaşı'nın kesin olarak başlamasıyla birlikte sonsuza dek değişecekti. Ve bugün nihayetinde alternatif akım tüm dünyada kullanılan ve elektrikle çalışan tüm eşyalara enerji vermemizi sağlayan bir akım türü haline geldi. Tarihi değiştiren icatlara imza atan Tesla, 1943 yılında Manhattan'daki New York otelinde ölü bulunduğunda bilime ve insanlık yararına adanmış bir ömrün sonunda beş parasız ve yapayalnızdı. Ölümünün ardından günümüzde bile birçok komplo teorisine ve spekülasyona konu olmaya devam ediyor Tesla. Hayatı bir videoya sığdırılamayacak kadar büyük olan Tesla'nın yaşamına kısa bir bakış attığımız bu videoyu onun ironik bir sözüyle bitirelim.
Dünyanın ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ömrüm boyunca asıl ben öldükten sonra söylenecek olanlara kıymet verdim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, bilimle kalın, takipte kalın.